Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Arkadaşlar GTR bölümlerimiz bu ara biraz seyrek geliyor, farkındayım ama lütfen bunu kasıtlı olarak algılamayın. Ben de heyecanla sizin gibi bir an önce bitmesini bekliyorum. Fakat şu anda üzerinde gittiğimiz proje çok dikkat gerektiren bir konu ve zaman alan bir konu. Bir de tabii Türkiye'nin en değerli ustalarından bir tanesiyle çalışıyorum. Dolayısıyla ben de deli gibi sıramı bekliyorum açıkçası. Şuna bir baktım, hani seninki gibi V-band da hani dedim bir resmi alayım bir bakayım. Bizimkinde biz altısını aynı yere mi gideriz yoksa üçü birleştirip tek mi yaparım? Ondan sonra o da böyle bir şey yapınca. Dün 8'de çekmişim, ben onu dün öğlen hazırladım. Ondan sonra karşıma ulan bu kadar dedim, kısmet olur. Ben onu öyle bir şey kafamda tasarladım. Akşam 8'de de bu karşıma çıktı. Bu tarz değişik bir şey geçelim mi fikrindendiniz? Evet. Bir bakacağım dedim hani o turbo yoksa komple altılı kolektör mü yapayım yoksa 3-3 birleştirip tekrar V'ye düşürüp tek şeye mi gireyim? Standartın dışında yani 6'ya 1 gireceğimize 6'ya 1 de girebiliriz. 3-3 yapıp tek kolektöre de birleştirebiliriz. O da çok enteresan olur. Öyle yaptığım Edis'ler de var. Ben şimdi orada bir baktım. İkisi de kurtarıyor bizi. Ondan sonra ama gene bu da dün tam karşıma onu düşünürken şöyle bir şey karşıma çıkınca ki ben bunu bir kere de böyle bir parçayı CNC'de yaptırmıştım. Gösteririm sana da bulamadım tabii şeyini. Biz altılı yapacağız. Tek parça gireceğiz yani. bunlar bizim mallar. Evet. Hayır, bu şu anda ben 3-3 olarak dizayn edip böyle bir V ile teke düşürecektim. Yani tam bunların altına da bir V yapacaktım. Westgate tek ya daha güzel akışı olur diye. Hem de böyle çok daha eşit oluyor boyları. Ondan sonra tabii üstüne koyup bir denemek lazım. Acaba böyle mi daha güzel olur yoksa tekli kolektör mü? O ikisini bir deneyeceğiz. Ona göre tabii bir yol çizip devam edeceğiz. Abi şunlara bir baksana ya. Tabii çok daha değişik güzelleri çıkar. Şu an işin başındayız. Çok daha güzel olur yani. Tabii bunlar hep mesela kaynak ağzı falan açılmış şekilde. Ondan sonra tabii çok değiştireceğiz. Ama startı verdik yani. Bu 4 borudan mesela Porsche'ye X-Pipe yapıyorum. Ama tabii bunlar bir şablon. Sonuçta bu bir kalıp. Kendime göre bir aparat yapmışımdır. Hangi ölçü beni kurtarıyorsa. Bunu buraya oturtup açısını buradan kesiyorum. Ondan sonra dördünü birleştirdiğim zaman X-Pipe ortaya çıkıyor tabii. Mesela bak bu da başka bir kalıp. Ben bunu Türkiye'de yaptırdım CNC'de. Açıları buna verebiliyoruz. Sonra bunu da Amerika'dan getirdik. Bu da çok güzel bir kalıp. Her farklı boru ebatlarına da tabii mesela şöyle Doğukan bak böyle bu açıyı başka bir tırnağa alırsan 2,5 inç oluyor, 3 inç oluyor, 3,5 inç oluyor. Ona göre kullanıyorsun. Bunlar titanyum. Malzeme mi titanyum? Tabii o titanyum. Bunlar işte Porsche'nin egzozları oluyor. Ama titanyum dediğin dikişli boru oluyor tabii değil mi? Mecbur. Onu yani çünkü sonuçta kıvırıp ortadan otomatik makineyle kaynatıyor. Sonra da bizim şu anda bize gelecek makinede malafalıpa hiç ezilmeden de kıvırıyor. Eğer biz malzemeyi bulabilirsek biz de kıvırabileceğiz. Yani sonuçta titanyum çok zor Türkiye'de. Yani bizim çalıştığımız birkaç firmada en büyük ölçü 60. 60'ın üstünde hiç yok mesela. Bu tabii görselde anlatabileceğim bir şey değil ama şöyle göstereyim. Hani böyle tutabildiğim bir şey. Ya onun komplesini bile şöyle tutuyorsun ha. Komplesini. Ben zannettim ki bu Bak, bak çok ince bir paslanmaz. Bekle mesela daha enteresan bir şey göstereyim. Bu mesela bizim komple elde kaynattığım bir titanyum parça şimdi. O Porsche'nin bu egzozun bir parçası. Otomatik değildir yani burası tamamen el kaynağı. Kim kaynattı bunu? Ben. Mesela bu otomatik yani. Adamın eli çünkü CNC gibi. Bu işte 992 turbodan çıkış şeyi, redüksiyonu. Kalıp dediğimiz malzeme de bu. Kendileri çıkartıyor, kendileri hazırlıyorlar. Boru bükümlerini de buna göre yapıyorlar. Bu arada buldum. Kartı buldum. Buldun mu? Evet. Dur. Geçen sefer anlattığı kartı. Ben o kart vizitini şimdi hatırlamıyorum nerede diye. Yanlış hatırlamıyorsam kart vizit renkli Barış Manço gibi bir şey yazıyordu. İşte o dedi, evet. Geçen bölümde anlattık kartı hatırlıyorum dedi.
karikatür var demiştik hatta Evet. üzerinde. Ve 2 tane bak. Çok iyi. Bu yenisi. Ha, Bu olabilir. ilk çıkan yanlış hatırlamıyorsam. Bu en son çıkan. Doğru. Çok iyi ya. O zaman O zaman- bu arabayı yaparken, Mustang'i yaparken aldığım kartlar bunlar. Ben çocuktum yani o zaman. Öyle düşün. Bak o günden bugüne kalan bir kart vizit. Şu benim bile arşivde varsa 2-3 tane vardır ya da yoktur. O zaman bu şey demiş bak karşıda Avrupa yakasındayken taşınmışlar. Evet. Anadolu yakasına geçince bunu açmışlar. Doğrudur. Bu daha eski o zaman. O daha eski. Hatıra olarak verebilirim Çok iyi. sana. Yok o sende kıymetli. Yok. O sende kıymetli yani. Teşekkürler. Araç üzerindeki en önemli her şeyi belirleyecek parça egzozla alakalı aslında manifold. Çünkü turbonun nereye konumlanacağı ve ondan sonra turboya göre de boru hatlarının yapılacağı bir çalışma bu. Haliyle önce manifold'a başladık. Manifold gerçekten çok zaman alıyor bu arada. Siz zaten videoyu göreceksiniz. Manifold çok enteresan bir manifold oldu. Yani benim daha önce hiç görmediğim, alışık olmadığım, belki de yapım aşamasını görmüş en ilgimi çeken bir manifold oldu. Ama çok verimli olacağına inanıyorum. Ve başladık. Manifold'la devam ediyoruz. Evet anlat şimdi ne yaptın, ne ettin? Yani başladık. Buradan görebilirler. Zaten son 2 borudan sonra kaynaklarına başlayacağız. Kolektörü değiştirmişsin. Tabii. İlk önce ayırmıştım. Ondan sonra baktım böyle daha güzel olacak. Sen de bir de turboyu büyüteceğim falan düşünebilirim deyince böyle yaptık yani. Daha da güzel oldu gibi düşünüyorum. Sen beğendin mi? Önemli olan... Yo, ben beğendim. Ben ilk defa böyle bir kolektör gördüğüm için alışık değilim böyle bir kolektöre. Niye? Böylesini görmedim. Gördüklerim genelde benim. İşte o ilk 3-3. gösterdiklerin 3-3'tü. Evet, tam böyle ama daha güzel olur. Yutta kesinlikle daha güzel. Çünkü tek vesket kullanacağız. Boşaltması daha güzel olur. Tek merkezden alacağız. Ya bu aslında daha zor. O daha kolay. belli bunun işinin daha zor olduğu Evet. belli. Ama niye böyle bir şeye geçtiğini teknik olarak merak ettim. Dedin ya kendin bir önceki görüşmemizde şey dedin. Belki daha büyük bir turboya geçebilirim falan filan deyince bir de Westgate'i de tek kullanacak deyince bu daha mantıklı geldi bana. Yoksa tek tek böyle birleştirecektim 3 ondan sonra teke girecektim yani ağzında. Burayı iptal ettik. Bunu. Evet onu başka bir yere alacağız. Tamam. Ya çok fazla bir ya kaydıracağız ya ayağını değiştireceğiz. Yine kullanacağız tabii de. Daha şu anda egzoz borumuz daha rahat geçecek. Westgate'imiz burada olacak falan filan. Bakacağız onlara. Tamam. Onu da hallederiz. Şu andaki Zaten bugün Headers'ın şeyi bitmiş olur. Finish'i olmuş olur yani. Altısı da bütün borular takılmış olur. Ondan sonra çıkartıp şablonu alıp kaynaklarını yapacağız. buna tabii böyle Son bir açı vereceğiz. son ona. bir açı vereceğiz. Tam senin istediğin yere koydum onu. Bir dakika turbomuza. Şöyle düşünmüştük. Evet. Yani böyle olursa daha hoşuma gider demiştin. Evet. Ben öyle hatırlıyorum. Ama bunu tabii milden dolayı açı veremiyoruz değil mi? Düz durduracağız. şöyle falan. Yok. Bu göbek Şunu yapmak döner- iyi değil Yok, değil mi? o iyi Ben değil. de öyle. Çünkü bu sefer yağ verir egzozdan. Evet. Yani tamamen düz o. Göbek dönüyor her türlü dik açıda verirsin ama şöyle açı vereme. Yani verirsin aslında %10 falan verebiliyorsun ufak bir açı ama ben genellikle düz koyma taraftarım. Katılıyorum. Acaba bu kaputu kurtaracak mı? Kurtarıyor. Kurtarır değil mi? Hı hı. Ya bunu kurtarıyoruz zaten. Ona Yok, helal kurtarır. kurtarıyor. Okey. Ne yapacağız? Buradan direkt hava filtresini yerleştireceğiz. Tabii hava filtresini ufak bir şeyle buraya alacağım. Ondan sonra intercooler falan direkt ona göre dizeceğiz tabii. Tam böyle duracak işte aşağı yukarı. Alen Rimyan, 47 yaşındayım. Daha önceki geçmişim kapalı çarşıda kuyumculuk yapıyordum. İskender benim çocukluk arkadaşım. Buraya düşmem, ben sanayiyi zaten çok seviyordum. Arabalarla her zaman bir ilgim vardı. Kapalı çarşıdaki işlerim böyle yolunda gitmedi. İskender'le çocukluk arkadaşım olduğum için gel oğlum dedi. Bir şeyler yaparız dedi. Sen dedi sanatkar adamsın dedi. Could you play that song for me? It's my favorite song. Giving away every part of me, 'cause they want me to be like this. All I got left is my memory. It's the only thing it can fix. İskender Usta şunu kes diyordu, şuraya puntalıyordu, şunu kes diyordu. Ondan sonra ben puntalamaya başladım. Derken bu işi, yurt dışı işini elime aldım. Ve tamamen şu anda yurt dışına Porsche egzozları, headers'ları yapıp yolluyoruz. Sadece şu boruda ufak bir düzeltme yapıp bitireceğiz.
Sen beğendiysen Ben çok beğendim. tamam, finalleyeceğiz. Benim hiç alışık olduğum bir tasarım değil yani bildiğim bir tasarım değil. Ben eski sistem alışkınım. Bu çok hoş durmuş. Tabii yani tabii ki boru mesafelerinde fark vardı ama hiçbir türlü zaten eşitleyemezsin yani şeyi, ama gayet güzel oldu. Yani şunu da zaten ufak bir dokunuşla daha da güzel hale getireceğiz. Biz aslında V-band olduğumuz için mesafelerin çok eşit olmaması bizi kurtarıyor. Yo, onunla tabii T3 falan olsaydı çok daha zor olurdu. Çünkü çeviremiyorsun. Şimdi bu turbo o kadar kolay ki istediğin gibi çevir. Ya sadece merkezini düz tutarsan yeterli. Ama tabii onu da ayarlıyorsun, ama böyle olması daha kolay oldu. Şöyle denk gelecek. Okey misin? Ben okeyim. Tamam. Wastegate'i ne yapıyoruz? Wastegate'i nereden? Kaputtan mı çıkartacaksın yoksa aşağı mı? Yok, aşağı. Ya aslında Wastegate'i ben bunda bağlayacaktım. İçeri, downpipe'dan içeri mi? Ama herhalde o işi zorlaştırır. Sana bağlı. Eğer dışarı ver dersen dışarı veririz. İçeri alalım diyorsan downpipe'dan içeri alırız. Ama bence biraz herkes merak ediyor. Çatara patara olsun yani. Acaba o çatara patarayı şeyle mi, egzozla mı alsak? Alamazsın. Bundaki gibi alamazsın. Wastegate olsun diyorsun. %100. Sıkılırsam ben geri içeri alırım. O kolay bir şey. Peki ne tarafa koyacağız Wastegate'i? Yani buraya da koyup yere verebiliriz. Buradan da böyle yapıp bu aradan da inebiliriz. Bir bitirelim, o en sonki iş. Turboyu bir yerine tam koyayım. Bakacağım hani dönüş mesela. Çünkü buradan downpipe de iner, Wastegate borusu da iner. Hiç sıkıntı yok. Arkaya alabilsek sanki daha da iyi olabilir gibi, ama burada da mesafemiz var. Bakacağım ona. Burada Wastegate için güzel yerimiz de var aslında. Var. O görselliği de kullanabiliriz Tamam. yani. Bu kadar beklemenin bir şeyi olacak canım. Güle güle kullan inşallah. İnşallah abi, hepimiz. Okey. Ben burada headers üzerine işe başladım aslında. Yani İskender Usta beni headers tarafına verdi. Dedi ki bu headers işlerini bundan sonra sen yap. O işe doğru yoğunlaştım. Benim burada kanalda herhangi bir teknik bilgim yok. Bir egzoz yap desen herhangi bir tecrübem veya bir bilgim yok. Ama headers konusunda baştan sona her şeyini yaparım. Bunu birazcık bu tarafa doğru almamız gerekiyor Doğukan. Buradan turbo rahatlayalım. Normalde böyleydi. Isısından da etkilenmeyiz. Yani. Evet. Yani bir şuralara alsak kafi. Bir ihtiyacım daha var. Şu parçayı kesebilir misin ya? Ben onu sonra fark ettim. Şu parçayı. Bak direksiyonun şeyini bağlayamıyorum. Normalde bu arabada direksiyon öteki tarafta olması gerekiyor ya. Evet. Orada öyle bir parça var. Tamam. Şey çok güzel olmuş. Bütün cıvatalara ulaşabiliyoruz abi. Evet, işte özellikle ona dikkat ediyoruz ki yarın öbür gün problem yaşayıp da. Ben bunları sana tasarlarken ISCO 48,5 dedi diye 48,5 aldım içine. Tamam. Ama giremiyoruz galiba. Yani giriyoruz da. O içten zaten kaynak sen, için miydi? Tabii. Sen yarım açtırdın onları. Komple açtırmadın 48,5. Değil mi? Yok. ISCO Yani bana 2 fatura- milim dedi. Tamam, o ağzına oturacak. O içeriden de takviye kaynak yaparız ki daha sağlam olsun. İnsanın inceleyesi geliyor yani. Bu nereden gömmüş, nereye dönmüş falan. Güzel, ahtapot gibi oldu. Bu evet. Bu diğer örümcek gibiydi. Bu ahtapot gibi oldu. Evet. Bu mesela bütün şu ana kadar çalıştığı manifoldlar arasında performans açısından diyeyim en değişiği olacak. Çünkü ilk defa V-band turbo yapıyorum ben. Bugüne kadar hep ya twin scroll'du. Evet. Twin scroll'larda da eşit gelmesi gerekiyordu ya. Evet. Ya da işte T3, T4 tipi twin scroll olmayan düzdü. O kara düzen hep ya çalışıyordu. Problemim yoktu. Fakat bu flow açısından en problem yaşamayacağım manifold olacak diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Çok equal length olmamış ama böyle bir arayışımız da yok galiba. Yok. Evet. Ben Kamer Meşeci, 28 yaşındayım. Yaklaşık tabii bu İskender Egzoz'da 2,5 seneyi geçti. Beni buraya babam getirdi. Babam çok ısrarcıydı. İskender Egzoz'a gidelim, İskender Egzoz'a gidelim. Başta tabii ki hani ben hep önyargıyla yaklaşırdım. Çünkü ben askerlikten geldikten sonra babamın yanına geçtim. Ama tabii o süre zarfında babam sürekli gel oğlum seni İskender'e götürelim, gel oğlum seni İskender'e götürelim. Tabii ben o kadar çok bilmiyordum o zamanlar. Tamam baba dedim, artık en sonunda kıramadım. Tamam baba gidelim dedim. Amcam ve babamla bir gün buraya geldik. Ben tabii böyle bir dolaştım. Alan Usta'yı gördüm, İskender Usta'yı gördüm. İskender Usta'yı ilk o zaman ben aslında gördüm. Ondan önce hiç görmedim. Tabii etkileniyorsun. Şimdi araçları görüyorsun. Zaten bizim araçlara olan merakımız hep çocukluktan gelme. Ya hep arabaların altında büyüdük biz. Hatta dedim ki babama, baba dedim tamam siz gidin ben buradayım. Tamam oğlum dedi, gittiler. Ondan sonra
burada çalışmaya başladım. İskender Usta benim üstüme çok düşmeye başladı bu sefer. Hep beni yetiştirmeye yönelik. Yani bizzat kendisi ilgilendi benimle. Her iş konusunda, her teknik konusunda ve şöyle bir şey oldu. Ben babamı kaybettim yaklaşık 8 ay evvelsi. Ve o zaman da bana dedi ki İskender Usta'nın elini bırakma. Ya o artık benim için bir vasiyet gibi oldu. Bundan sonra da İskender Egzoz'un kamera ustası olarak buradayım yani. Hayatım benim burası. Benim çatım yani. I swear to the moon and the sky, I'm never gonna leave your side, and I surrender. I swear to the moon and the sky, I'm never gonna leave your side, and I surrender. Ooh, I like them tattoos and them gold teeth, tops that make me feel like I'm a baddie. Ooh, I like them tattoos and them gold teeth, tops that make me feel like I'm a baddie. I understand perfectly. Bir kızım var 15 yaşında. Benim yani hayatımın bütün anlamı. Yani bugün bana dersek ki bir can lazım, ben varım derim. Yani o kadar büyük bir sevgi var kızıma karşı. Şu an belki seyreder, şu an ergen. Çok anlaşamıyoruz. Çok anlaşamıyoruz ama onu çok seviyorum. Ve hayatımda her şeyi silip atabileceğim bir kişi, bir varlık. I'm only trying to help you. Don't go away. Please don't go. Please. Shh. It's a secret. Ben senin manifoldunu yaptım, çok mutlu oldum. İnşallah ağrısız, sızısız, güzel, keyfini çıkartırsın. İnşallah da bir araban tamamen bitince, İnşallah böyle bir driftte böyle beni de alıp bir konuk edersin. Balığa girirken turboyu makinenin üzerinde gördüm, dedim bakmayacağım. Beraber bakalım ve baktım. Hadi bakalım. Sen tamamen kaynağı maynağı her şey oraya kadar yaptın, bitirdin orada. Evet, sadece bir şurayı kaynatıyorum ve Wastegate'in deliğini açıyorum. Wastegate'i koyuyorum, bitiriyorum. Yani Wastegate yaklaşık şöyle duracak. Şuralarda duracak. Dur bakayım. Buradan mı açma kararı aldın? Evet. Tamam. Ki Oradan yukarı veriyorsun. Buradan egzoza gidelim. Downpipe'ı yapalım. Peki bu egzoz böyle geliyor. Bunu o zaman böyle mi çevireceksin? Şöyle mi Evet, çevireceksin? çevireceğiz. Evet, tabii. Ha, bu alttan gidecek, egzoz üstten mi gidecek Evet, peki? evet. Şunun güzelliğine bakın ya. Ben TIA kullanıyordum daha önce de. İlk defa bundan kullanacağım. Bir de çok büyükmüş bu. Bence görüntü de çok hoş olacak. Evet, güzel olacak görüntüde.
Bunu da sen yukarıda istemişsin. Yukarıda dursun Güzel istemişsin. gözüksün, evet. Tamam. Çünkü rengi kaçan bir şey değil. Tamam. Güzel de duran bir şey. Evet. Bunu da Bu zaten ister istemez mecbur böyle tabii birazcık Şeyi görecek. olacak. Onu ayarlayacağız boruya göre. Downpipe'a göre. Ondan sonra bunu da böyle yaklaşık buralarda böyle bir şey olacak. Okey. Oluyor ya. Güzel oluyor. Yani harika oldu bence. Şimdi buna diyorum bir tane şöyle bir şey yapayım, borazan bulayım. Tabii. Hava filtresi değil de borazan koyayım diyorum. Evet, bana. evet. Ağlatmışsın kaynağı vallahi. Ellerine sağlık. Sağ ol. Vallahi çok güzel olmuş. Çok manyak bir şey oldu be. Çok manyak bir şey oldu ya. Bence muhteşem oldu. Sen ahtapot dedin ya, hep ahtapot olarak kaldı benim Aynen, gözümün ismi önünde. Ahtapot olsun bunun. Güle güle kullan inşallah. Güle güle kullanacağız inşallah. En son finalde inşallah bize de bir tur attırırsın. Abi ayıp ediyorsun. Alın siz kullanın. Yok, ben yanında oturacağım, senin yanında. Bu sözü aldım. O pişmanlığı da yaşatmam lazım. Yana oturup da pişmanlığını yaşatmam lazım. Gönül isterdi ki her şey bitmiş, bu bölümde paylaşıyor olayım. Hatta ilk hayalimi kurduğum gibi marşı basarak ayrılayım. Ama gördüğünüz gibi bu işler çok da kolay olmuyor. Ama en azından şu anda işin büyük bir kısmını, en zor kısmını, belirleyici kısmını atlattık. Bundan sonrasında artık ip söküğü gibi geleceğini düşünüyorum. Egzozla tamamladıktan sonra bir başka heyecanlı kısmı gelecek. Artık marş basma zamanı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Önümüzde bayram var. Hepiniz için çok güzel bir bayram olsun. Güzel bir tatil olsun. Biz de o süreç zarfında işlerimizi hızlandırmaya devam edeceğiz. Abone olmadıysanız lütfen kontrol edin. Abone olmayı unutmayın. Bu arada efsane ürünlerim geldi. dm46.com'a girip bu ürünlerden beğendikleriniz olursa da alabilirsiniz. Midnight Purple halısı gibi ve tabii yeni tişörtler. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.